Antik Stoacılar, sessizliğin bilgelik barındırdığına ve her düşünce ya da deneyimin paylaşılmaması gerektiğine inanırdı. Epiktetos'un ifadesiyle, mutluluğa giden tek yolun irademizin ötesindeki endişelerden vazgeçmek olduğunu kavradılar. Stoacı öğretinin içsel güç ve bilgelik üzerine odaklandığı bu düşünceyi hatırlayarak, Stoacılığın temel ilkelerinden biri olan kendi kendine olumsuz konuşma yasağını anlamaya çalışalım. Stoacılığın önemli ilkelerinden biri, kişinin kendisi hakkında olumsuz konuşmayı yasaklamasıdır. Marcus Aurelius'un da belirttiği gibi, kendi düşüncelerinizin en mahremiyetinde bile kendinizi küçümseyen konuşmalardan kaçınılmalıdır. Bu yaklaşımın temelinde, özgüveninizi korumanızın ve zihinsel sağlığınızı güçlendirmenin önemi yatar. Bu yaklaşım, hatta kendi iç dünyanızda bile kendinize şikayet etmeyi bir kenara bırakmanın önerildiği sağlam bir tutumu vurgular. Kendinizi sürekli olarak kötü hissettiğiniz veya gelişme şansınızın olmadığı düşüncelerine kapıldığınızda aslında öz saygınızı zedeliyorsunuz. Bu olumsuz öz değerlendirmeler motivasyonunuzu zayıflatabilir ve kişisel gelişiminizi engelleyebilir. Bu dirençli bilgelik ilkesini takip etmek için içsel konuşmanıza dikkat etmek önemlidir. Kendinizi küçümsemek yerine potansiyelinizi ve yeteneklerinizi hatırlamaya çalışın. Kendinize, bunu başarabilecek kapasiteye sahibim ve zamanla bu noktaya ulaşacağım gibi pozitif düşünceler yükleyerek bu olumlu ve gelişime odaklı zihniyeti benimseyebilirsiniz. Bu, Stoacı prensiplere uygun olarak kendinize güveni artırabilir ve direnç kazandırabilir. Kişisel gelişimde övünmemek gerektiğini vurgulayan önde gelen Stoacı filozoflardan Epiktetos'un değerli öğütleri bulunmaktadır. Daha iyi bireyler olmaya çalışırken alçak gönüllü olmamız gerektiğini belirtir. Bu çabayı dünyaya yüksek sesle duyurmak yerine eylemlerimizin kanıtı olmasına izin vermemiz gerektiğini ifade eder. Epiktetos, kişisel gelişimin başkalarının alkışı veya takdiri için değil, kendi iyiliğimiz için üstlenilmesi gereken kişisel bir yolculuk olduğunu vurgular. İlerleme sürecimiz, sürekli olarak övdüğümüz niyetlerimizin samimiyetini tehlikeye atabilir. Çünkü onları ulaşmadan önce duyurmaya çalışmak, istemeden motivasyonumuzu ve bağlılığımızı azaltabilir. Epiktetos, bizi asırlık bir atasözünü takip etmeye teşvik ediyor. Eylemler, kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Kişisel gelişimimizin gerçek ölçüsü, yaptığımız büyük vaatlerde değil, karakterimizi ve zihniyetimizi yansıttığımız somut değişikliklerde yatar. Gerçek büyüme, eylemlerimizle, başkalarına gösterdiğimiz davranışlarla, aktardığımız bilgelikle somut hale getirilmelidir. Niyetimizi yayınlamak yerine, sessizce arka planda çalışarak kişisel gelişimimize odaklanmalıyız. Bu şekilde, sonuçlarımız doğal olarak ilham verici olabilir ve insanlar, boş sözler yerine tanık oldukları somut gelişmelerden etkilenme eğilimindedir. Epiktetos'a göre, kişisel gelişim yolculuğu tevazu ve alçak gönüllülükle yapılan bir yolculuktur. Çevremizdekilere ilham vermenin ve onları etkilemenin en gerçek ve etkili yolu, eylemlerimizin ve sonuçlarımızın konuşmasına izin vermektir. Tanınmış Stoacı filozoflardan Musonius, özellikle yeme ve içme alışkanlıklarımıza vurgu yaparak, hayatın her alanında ölçülü olmanın önemine değerli bir rehberlik sunar. Onun bilgeliği, aşırı hoşgörünün fiziksel ve zihinsel yüklerle daha hızlı tükenmişlik gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurgular. Stoacı felsefe, sadece mesleki başarılarımızda değil, hayatın genelinde, başarının temel anahtarı olarak disiplin ve öz kontrolün önemini vurgular. Ölçülü olmanın erdemi sadece bir öneri değil, benimsenmesi gereken temel bir prensiptir. Hayal edin, sallanan bir salıncak gibi aşırılıkların iki ucu arasında gidip geldiğimizi. Bir uçta aşırı yeme veya içme gibi aşırı hoşgörü bulunurken, diğer uçta aşırı kısıtlama veya uzak durma durumu var. Her iki uçta zararlı olabilir. Örneğin, aşırı yemek bedensel rahatsızlıklara, sağlık sorunlarına ve zihinsel sıkıntılara yol açabilirken, aşırı içki içmek muhakeme yeteneğini bozabilir ve öz kontrolünü kaybettirebilir. Mütevazı olmak, bu aşırılıklar arasında dengeyi bulmamızı önerir. Orta yol bulmak önemlidir. Kendimizi rahatsız edecek kadar tıka basa doldurmak yerine doyana kadar yemeliyiz. İçecekleri aşırı tüketmek yerine deneyimlerimizi engellemek değil, artırmak için tadını çıkarmalıyız. Bu ölçülülük, yalnızca beslenme ve içme konusunda değil, yaşamın her alanına uygulanabilen evrensel bir prensiptir. Ölçülü davranarak sadece faydalı değil,
Aynı zamanda başarıya ve uyumlu bir yaşama ulaşmak için disiplin ve öz kontrolü sağlarız. Bu nedenle, yaşamın büyük orkestrasında ılımlılığın, eylemlerimizi uyumlu hale getirerek daha tatmin edici ve dengeli bir yolculuk sunan önemli bir rolü olduğunu unutmamak gerekir. Boş laflar etmek yerine eylemlerimizle konuşmalıyız. Eski filozof Zeno, Stoacılığın öncüsü olarak bilinir ve günümüzün hızlı konuşkan dünyasında unutulmaz bir bilgelik aktarmıştı. Zekice şöyle demişti: "İki kulağınız ve bir ağzınız var, çünkü dinlemek konuşmaktan daha önemlidir." Bu basit görünen ancak derin anlamlar içeren tavsiye, insanları iletişim ve etkileşim biçimleri üzerinde düşünmeye çağırıyor. Modern çağımızda, dikkatin her zamankinden daha çok çağrışımı olduğu zamanlarda, Zenon'un öğütlerini dinlemek giderek daha fazla önem kazanıyor. Gürültü, genellikle sosyal medyadan toplantılara ve herkesin sesini duyurmaya çalıştığı günlük konuşmalara kadar her yerde. Ancak düşüncelerimizi ifade etme çabası içinde bazen aktif ve dikkatli dinlemenin büyük önemini unutuyoruz. Dinlemek sadece sessizlik değil, aynı zamanda derin bir sanattır. Bu, birine bölünmemiş bir dikkatle odaklanmak, söylediklerine duyarlı olmak ve söylenmeyen ipuçlarını yakalamakla ilgilidir. Dinlediğinizde karşınızdakine değerli bir hediye sunarsınız. Onların düşüncelerine, duygularına ve deneyimlerine saygı gösterdiğinizi gösterir. Gürültüyle dolu bir dünyada iyi bir dinleyici olmak, sizi diğerlerinden ayırır ve empatiyle düşünceli olmanın bir kanıtıdır. Dinlediğinizde, anlamlı bağlantıların oluşması için bir alan yaratırsınız. İnsanlar, duyulduklarını, anlaşıldıklarını ve değer görüldüklerini hissederler. Bu da daha güçlü ilişkilere ve etkili iletişime yol açar. Kişisel ya da profesyonel bir ortamda olun, iyi bir dinleyici olmak ilişkileri geliştirir, işbirliğini artırır ve güven duygusunu pekiştirir. Ayrıca dinlemek, size öğrenme ve gelişme fırsatları sunar. Başkalarının söylediklerine aktif bir katılımla yeni bakış açıları, içgörüler ve bilgi edinebilirsiniz. Dinlemek, kişisel gelişimin temelidir ve bilinçli kararlar almanın bir yoludur. Zenon'un yıllara meydan okuyan tavsiyesi hala geçerliliğini koruyor. İki kulağınız ve bir ağzınız var, çünkü konuşmaktan çok dinle. Özellikle ifade etmenin ön planda olduğu bir dünyada, iyi dinlemek farkındalık, saygı ve bilgelik gerektiren bir eylemdir. Dolayısıyla bir sonraki sohbetinizde dinlemenin gücünü hatırlayın. Bu şekilde başkalarıyla derin bir bağ kuracak ve kişisel profesyonel gelişiminizde yeni yollar keşfedeceksiniz. Stoacılık felsefesinde geleceğe aşırı odaklanmanın risklerine dair önemli bir ders bulunur. Büyük stoacı düşünürler, hayatın kontrol edemeyeceğimiz yönlerini hatırlatırlar. Gelecekteki olaylar, geçmişte yaşananlar veya başkalarının düşünce ve eylemleri gibi kontrolümüz dışındaki unsurlar hakkında endişelenmek, gereksiz stres ve mutsuzluğa yol açabilir. Ünlü stoacı filozof Epiktetos, gerçek mutluluğun, gücümüzün ötesindeki konularla meşgul olmaktan vazgeçmekte yattığını vurgulamıştır. Şöyle demiştir: "Mutluluğa giden tek yol, irademizin ötesindeki şeyler için endişelenmeyi bırakmaktır." Bu, metanetli bilgeliğin özünü oluşturur, kontrolünüzün sınırlarını kabul etmeyi içerir. Stoacılık, gelecek hakkında sürekli endişelenmenin stres ve kaygıya neden olabileceğini öğütler. Hayatın akışını kabul etmek, ona direnmek yerine uyum sağlamak gerektiğini öğretir. Bu yaklaşım, içsel yüklerimizi hafifletir ve daha huzurlu bir ruh hali sağlar. Epiktetos'un bilgeliği, daha fazla mutluluk ve dayanıklılık için içsel huzura odaklanmanın önemini vurgular. Minnettarlık ve nankörlük arasındaki ince çizgi, insan ilişkilerinde önemlidir. Etkileşimlerimizde takdir edici olmak, hayatın her anını şükranla karşılamak anlamına gelir. Bu durum, bize sunulan her an için minnettar olmamız gerektiğini hatırlatır, çünkü hayatın kendisi büyük bir armağandır. Antik filozof Epiktetos'un bilgelikle ifade ettiği gibi, içinde olmayan şeylere üzülme yerine sahip olduğunuzda mutluluğu bulan bilge bir insansınız. Bu ebedi bilgelik, hayatımızdaki nimetleri her zaman kabul etmeyi ve şükran duymayı öğütler. Küçük detayları göz ardı etmek veya değer vermemek, basit bir tavırda bile yolunuza çıkan güzellikleri tanımamak anlamına gelebilir. Minnettarlık pratiği, hayatımızın olumlu yönlerini ve katkıda bulunanların çabalarını kabul etmenin bir yoludur. Nankörlük ise çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir.
başkalarının nezaketini görmezden gelmekten, günlük rahatlıkları hafife almaya kadar uzanabilir. Nankörlük, etrafımızdaki insanlardan uzaklaşmamıza, yanlış anlaşılmaların doğmasına ve gergin bir sosyal atmosfere yol açabilir. Ancak minnettarlık ifade etmek, olumlu ilişkileri teşvik eder ve insanların takdir edildiği ve değerli olduğunu hissettiği bir ortam yaratır. Bu yüzden, başkalarıyla olan etkileşimlerde her zaman minnettar olmanın önemini hatırlamak gereklidir. Hayatınıza giren iyiliklere ve fırsatlara minnettarlık ifade etme alışkanlığını geliştirin. Böylelikle yalnızca olumlu ilişkiler geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki güzelliklerin ve iyiliklerin farkına vararak kendi yaşamınızı da zenginleştirebilirsiniz. Daha mutlu bir yaşam için şikayet etmekten kaçınmalıyız. Şikayet, çoğumuzun içinde bir rahatlama ya da destek aradığı bir yol gibi kullanılır. Ancak gerçekte şikayet etmek, nadiren durumu iyileştirmeye yardımcı olur. Aslında şikayet etmek genellikle negatif etkiler doğurur. Hem kendi hayatımıza hem de çevremizdekilere olumsuzluk getirme eğilimindedir. Filozof Marcus Aurelius'un akıllıca ifade ettiği gibi, mutluluk düşünce tarzımızdadır. Başka bir deyişle, mutluluğumuz büyük ölçüde zihnimizin algılaması ve çevremizdeki dünyaya tepki verme şeklimize bağlıdır. Peki, şikayet etmenin neden yardımcı olmadığına dair sebepler nelerdir? Şikayet etmek genellikle verimsiz bir döngü haline gelir. Bir şeyden şikayet ettiğimizde genellikle bu durumu çözmez veya olumlu bir değişiklik sağlamaz. Aksine daha çok mağduriyet ve çaresizlik hissi yaratabilir. Kontrolümüzün olmadığı duygusuyla bizi daha da stresli ve hayal kırıklığına uğramış hissettirebilir. Sürekli şikayet etmek ilişkilerimizi zorlaştırabilir. Etrafımızdakiler üzerinde duygusal olarak yorucu olabilir ve zamanla insanlar destek sağlama veya arkadaşlık sunma konusunda daha az istekli hale gelebilirler. Negatif enerji bulaşıcıdır ve şikayet etmek bu olumsuz enerjiyi yayma eğilimindedir. Pozitifliğin gücü ise şikayet etmemeyi seçmek ve olumlu şeylere odaklanmakla ortaya çıkar. Hayatımızı dönüştürücü bir etki yaratmak için şikayet etmek yerine olumlu bakış açısını benimsemek ve olumlu şeylere odaklanmak daha etkilidir. Ruh sağlığınızı geliştirmenin yolu şikayet etmekten vazgeçmekten geçer. Şikayet etmek, zihninizi sürekli sorunlara odaklamak yerine çözümlere yönlendirerek stresin azalmasına, duygusal dayanıklılığın artmasına ve genel zihinsel sağlığın iyileşmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca şikayet etmeme alışkanlığı, sosyal bağlarınızı güçlendirerek anlamlı ilişkiler kurmanızı sağlayabilir ve artan bir verimliliğe yol açabilir. Şikayet etmek genellikle dikkati harekete geçmekten alıkoyar ve çözüm odaklı olmamızı engeller. Bunun yerine herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda çözüm arayışına yönelmek daha üretken bir çalışma ortamı sağlayabilir. Şükretme alışkanlığı, hayatınızdaki olumlu şeylere odaklanmanıza ve onları takdir etmenize yardımcı olabilir. Farkındalık uygulayarak şikayet etmek üzere olduğunuzu fark edip odak noktanızı değiştirmek, olumsuz alışkanlıklarınızı değiştirmenize yardımcı olabilir. Şikayet etmek yerine çözümler aramak, olumlu bir bakış açısı geliştirmenizi sağlayabilir. Şikayet etmek verimsiz ve yıkıcı bir alışkanlıktır. Daha pozitif ve çözüm odaklı bir düşünce tarzı benimseyerek, mutlu ve tatmin edici bir yaşam geliştirebiliriz. Marcus Aurelius'un dediği gibi, mutluluğun asıl anahtarı kendi içimizde ve düşünce yapımızda yatar. Stoacı prensipleri benimsemek, yaşamımızda iç huzurunu ve bilgelik kazanmamıza yardımcı olabilir. Bu felsefenin önemli bir kısmı, ne zaman konuşulacağını ve ne zaman sessiz kalınacağını dikkatlice belirleyen seçici sessizlik pratiğini içerir. Bu, iletişimdeki kontrol yeteneğimizi artırarak kişisel gelişimimizi ve ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyebilir. Stoacı felsefe, düşündüklerimizin veya hissettiklerimizin her zaman ifade edilmesi gerekmeyebileceğini hatırlatır. Bazı düşünce ve duyguların içimizde saklanması, onları göğsümüzde saklamak gibi daha iyidir. Bu şekilde derin iç gözlem ve kişisel gelişim fırsatı bulabiliriz. İçsel düşüncelerimizi daha dikkatlice dinlemek, çevremizdeki dünyayı daha net bir şekilde gözlemlememize yardımcı olabilir. Stoacılar, sessizliğin değerli bir öğretmen olduğunu anladılar. Sessizlik, yaşamı daha fazla niyet ve bilgelikle yönlendirmeyi öğrenmemize katkı sağlayabilir ve derin, anlamlı bir varoluşa yol açabilir.
Eğer videoyu bilgilendirici bulduysanız, beğenebilir ve daha fazla Stoacı video için kanala abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.